Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Öyle bir çörek yaptım ki sevgili arkadaşlar. Alışkanlık yapacak, tadına doyamayacağınız, çok lezzetli, görüntüsüne, şekline hayran kalacağınız kahvaltılık çörek tarifi yaptım. Sizler de bu tarifi yapıp beğeneceğinden çok eminim. Dilerseniz tarife başlıyorum. Öncelikle yoğurma kabımıza 2 adet yumurta güzelce karıştıralım. Daha sonra yumurtanın içine 1,5 su bardağı ılık sütü ekleyelim. Ve 1,5 su bardağı ılık suyu ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozunu ekleyelim sevgili arkadaşlar. Hepsini güzelce karıştıralım. Üç buçuk su bardağı unumuzu ekleyelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Daha sonra pürüzsüz hale geldikten sonra kıvamı bu şekilde olmalı. Üzerine bir kapak kapatalım. Sebzelerimi doğrayana kadar beklettim sevgili arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 dakika. Tekrar bir şöyle karıştırdıktan sonra 2 adet yeşil biberi minik minik doğradım. 1 adet kırmızı kapya biberi aynı şekilde doğradım. 1 adet domatesi doğradım. Kabuklarını soymadım ben. Siz kabuklarını soyabilirsiniz. 1 adet patatesi rendeleyip suyunu alıp ekledim. 1 su bardağı tulum peyniri kullandım ben. Peyniri de koyduktan sonra bu karışımı güzelce karıştıralım. Malzemelerimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. İnanın o kadar tok tutuyor ve o kadar çok lezzetli oluyor ki biz bu tarife bayıldık. Size garantisini verebilirim. Mutlaka deneyin. Sahurlarda da yapabilirsiniz. Ramazan ayımız yaklaşıyor. Daha sonra ocağa orta boy bir tava alalım. Biraz sıvı yağ dökelim. Bir kepçe ve çok az daha ekledikten sonra kepçemizle karışımımızı düzeltelim. Kapak kapatmıyoruz sevgili arkadaşlar. Önlü arkalı güzelce pişireceğiz. Zaten piştikçe kabarıyor ve tekrar üzerine çok az sıvı yağ damlatıp fırçayla her tarafına gezdirelim ki ön tarafı da çok güzel kızarsın. Spatula ile bakalım. Piştiyse arka tarafa çevirelim. Siz dilerseniz 2 tavayla daha hızlı yapabilirsiniz. Şu şekilde ön yüzü de çok güzel kızardı arkadaşlar. Ocağımız ne çok açık ne de çok kısık olmalı. Tekrar sıvı yağımızı ekleyip şöyle karıştırdıktan sonra bir dolu kepçe, çok az daha ekleyebilirsiniz. Daha ince seviyorsanız bir kepçe yeterli. Kepçenizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Ne çok ince ne de çok kalın olmalı. Çok çabuk pişiyor. Çok güzel yumuşacık oluyor. Sebzeli olması çok sağlıklı. Tekrar üzerine sıvı yağ damlatıp fırçayla gezdirdikten sonra ön yüzüne çevirebiliriz.
şekilde hamurumuz bitene kadar hepsini aynı şekilde yapalım. Şu şekilde sevgili arkadaşlar, çok bereketli, çok tok tutucu oldu. Sizler için göstermek istiyorum iç dokusunu, yumuşaklığını. Krepten çok çok lezzetli, sebzeli çörek tarifimi siz de çok beğeneceğinden eminim. Oğlum da çok beğendi bu tarifi. Bol bol yedik ailecek. Şöyle dokusunu göstereyim. Yumuşacık. Tulum peyniri de ayrı bir lezzet verdi arkadaşlar. Çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, sevdikleriniz ile paylaşmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bizi nerelerden izliyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın, afiyetle